Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz diş hekimi Sevinç Karahanoğlu. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sevinç Hocam tekrardan hoş geldiniz. Hoş Sizi bulduk görmek Nuri tekrardan Bey. çok Sağ güzel. olun, sizleri de öyle. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman sohbetimize şöyle başlayabiliriz. Hep diyoruz ya böyle tedavi yapılacağı zaman da sağlıklı diş eti olması gerekiyor. İşte diş etlerimiz sağlıklı ya da hasta. Hep söylüyoruz ama sağlıklı diş eti nasıl olmalıdır? Bunun bir tanımını bir de sizden dinlesek. Tabii memnuniyetle. Sağlıklı diş eti için en kullandığımız standart cümle etle tırnak gibi olmalı deriz. Bu çok akılda kalır. Yani sımsıkı bir ilişki olmalı. Rengi soluk pembe olmalı, kanamamalı ve şiş, mor olmamalı. Sağlıklı diş eti deyince biz diş hekimleri bunu mutlaka anlatırız. Hastalarımıza da deriz ki diş etin eğer kanıyorsa sağlıklı değildir. Orada lütfen diş hekimine müracaat et. Bu diş fırçalarken oluşan kanamalardan bahsediyorsunuz değil mi? Hani Tabii ki bazen diş eti hastalığından dolayı diş etleri durduğu yerde de, yani mesela bir elma yerken veya hiçbir şey yapmadığınız ya da azıcık bir diş fırçanız dokundu, arayüz fırçası ya da diş ipi kullanırken diş etleriniz şakır şakır kanar. Dolayısıyla kanama sağlığın habercisi değildir. Kanın olduğu yerde aslında sağlıktan uzaklaşma eğilimi vardır. Hocam peki siz biraz bahsettiniz ama Cemil Hanım da sordu. Biz dişlerimizi fırçalarken dişte bize bir kanama gördüğümüzde nasıl bir yol izlemeliyiz? Artı dişlerimizi fırçalamaya devam etmeli miyiz? Diş eti kanamasının olduğu bölgede mutlaka fırçalamalıyız. Hatta o bölgeyi diğer yerlerden daha uzun fırçalamalıyız. Çünkü diş eti kanamasının olduğu yerde bir diş eti iltihabı vardır. İltihabın iyileşmesi ya da yaranın iyileşmesi için, bu bütün vücudumuzdaki her türlü yara için öyledir, mutlaka temiz olması gerekiyor. Temiz olmayan hiçbir yara iyileşmez. Mesela ameliyat sonrası mutlaka hastalarımız pansumana giderler. Pansumanın temelde mantığı nedir? Batikonla silinir ve o bölge temizlenir. Bizim de ağzımızın pansumanı günde 2 defa yapacağımız gerçek ve etkili diş fırçalamaktır. Bir de mutlaka diş eti kanaması olmasın veya olan kanamayı tedavi edebilelim istiyorsak her gece yatmadan önce bizler tarafından öğretilen diş ipi kullanımı çok önemli. Dolayısıyla diş eti kanamasını çok ciddiye alıyoruz. Hastalarımız da ciddiye almalılar. evet. Peki diş eti çekilmesi, hani çok da duyarız. Bunun sebepleri nelerdir? Tedavi edilmezse ne olur ya da tedavide aciliyeti var mıdır? Diş eti çekilmesi aslında düşünülenin aksine sağlıklı veya dişlerini çok iyi fırçalayan insanlarda da oluyor. O yüzden artık hastalarımıza biz ısrarla basınç kontrollü titreşimli diş fırçalarını öneriyoruz. Çünkü hepimiz güldüğümüzde bembeyaz olsun istiyoruz gülüşümüz veya sosyal medyadan işte Hollywood smile'i öğreniyoruz. Diyoruz ki benimkiler de parlasın ve kontrolsüz aşırı basınçla dişlerimizi fırçalıyoruz. Bu sağlıklı ağızlarda da diş eti çekilmesine sebep olabiliyor. Veya dişlerimiz çene kemiği içinde hatalı pozisyondalarsa, biraz diş arkının dışında duruyorlarsa ya da alt ve üst dişler kapanış sırasında birbirlerine travma uyguluyorlarsa bu da diş eti çekilmesine sebep oluyor. Yine diş eti çekilmesinin en sık sebeplerinden biri, ki bu çok atlanır, biz doktorlar da bazen atlayabiliyoruz, küçücük bir bağlantı çünkü, dudaklarımızı ve dilimizi diş etimize bağlayan frenum dediğimiz kas bağlantıları vardır. Bu kas bağlantılarının çok aşağıda oluşu o dudak hareketiyle beraber diş etinin çekilmesini çok hızlandırabiliyor. Bunu fark ettiğimiz zaman zaten o dudak bağını biraz aşağıya konumlandırıyoruz. Böylece hemen diş eti çekilmesini engellemiş oluyoruz. Yine diş eti hastalığı olan bireylerde dişin etrafındaki çene kemiği eridiği için üzerindeki yumuşak doku, yani diş eti maalesef kalamıyor. Bunu da çok kolay şöyle izah ediyoruz. Bir masa varsa, sağlam bir yüzey varsa onun üzerine masa örtüsünü koyabiliyorsunuz. Şimdi bizim ağzımızdaki masa çene kemiğimiz. Çene kemiğimiz eridiği vakit üzerine diş etini konumlandıramıyoruz. Kemiğin biraz aşağısında hemen diş etini ağızda görebiliyoruz. Tedavisi de her diş eti çekilmesini açıkçası tedavi etmiyoruz. Bununla ilgili hastalarımızı mutlaka bizleri muayeneye davet ediyoruz. Öncelikle hastamızın şikayetlerini öğreniyoruz. Güldüğünde estetik olarak bir sıkıntısı var mı? Veya diş eti çekilmesi kaynaklı dişlerinde hassasiyeti var mı? Eskiden neredeyse gördüğümüz her diş eti çekilmesini ağır cerrahilerle tedavi ederdik. Ama şu anda tıpta genel yaklaşım
Mümkün olduğunca her türlü tedaviyi basite indirgemek, agresif ağrılı cerrahilerden kurtulmak, önce takip etmek, hastalarımızı dinlemek ama tabii ki yine birçok diş eti çekilmesini de tedavi ediyoruz veya belki de en kolay ve en basit yol hastalığın diş eti çekilmesinin olmasına sebep olan faktörleri ortadan kaldırdığınızda, yani dişin pozisyonu hatalıysa o dişe bir ortodontik tedavi uygulayarak dişi doğru noktaya aldığınızda diş eti çekilmesini tedavi ediyorsunuz. Yani sebebi ortadan kaldırırsak aslında hastalık da ortadan kalkıyor. Biraz koruyucu diş hekimliğinden yararlanmamız gerekiyor. Sevinç Hocam biraz bahsettiniz ama peki bu diş eti kanamaları ya da diğer problemler, diş eti hastalığı sistemik hastalıklarla beraber eşlik edebiliyor mu ya da başka bir sebebe bağlı diş etimizde kanama görülebilir mi? Evet, özellikle diş eti hastalıklarının bir kere sebebi ne? Ağzımızda bakteriler var. O bakteriler dişimizle diş etimizin arasındaki boşluğa yerleşiyorlar ve orada yaşayıp toksin üretiyorlar. Şimdi biz hastalarımıza diyoruz ki senin o bölgeyi çok iyi fırçalaman lazım. Ama dişle diş etini bir gömlek cebi gibi düşünebilirsiniz. O cep derinliği arttıkça fırçanın oraya ulaşması ve orayı temizlemesi mümkün olmuyor. Ağızda diş eti hastalığı ilerlediği vakit oradaki iltihap ispatlandı, şeker hastalığına %100 sebep oluyor. Veya kişi şeker hastasıysa onun diş eti hastalığına yakalanma riski sağlıklı bireylerden %40 kadar daha fazla oluyor. Yine aynı şekilde diş eti hastalığı maalesef kalp hastalıklarının en önemli sebeplerinden biri. O yüzden kardiyologlarla biz diş hekimleri çok dirsek temasıyla çalışırız. Biz hastalarımızı kardiyoloğa göndeririz, kardiyologlar hastalarını bize gönderirler. Çünkü kişinin ağzındaki diş eti hastalığını tedavi etmediğinizde onun diyabetini ya da kalp rahatsızlığını aslında ortadan kaldıramıyoruz. Veya yine bizim ağzımızdaki bu diş eti hastalığına sebep olan bakteriler kan yoluyla ya da aspirasyonla ciğerlerimize yerleşiyor. Bu da ileride çok daha kontrol altında tutulmakta, tedavi edilmesinde zorluk yaşayacağımız çok ciddi akciğer hastalıklarına sebep oluyor. Bu ileride Allah korusun her birimiz için bir risktir. Her birimiz yoğun bakım hastası olabiliriz ve yoğun bakımda bu tür bakteriler gerçekten daha hayati olabiliyor. Ve yine son yıllarda konuşulan diş eti hastalığıyla Alzheimer arasında çok ciddi bir ilişki var. Çünkü vücutta aslında kanser de bir enfeksiyon, bir iltihap. Ağzımızdaki bakteriler, iltihaplar tedavi edilmediği takdirde yine kişinin yatkınlığına bağlı olarak diyabete, kalp rahatsızlığına, akciğer hastalıklarına ve Alzheimer'a sebep oluyor. Dolayısıyla ağzımızdaki her durumu ciddiye almamız gerekiyor. Biz standart her birimiz şu cümleyi kurarız. İşte ağız sağlığı çok önemli, vücudumuzu çok etkiliyor. Ama maalesef pek koruyucu tedbirleri almamakta özeniyoruz. Yani bizler hastalık olunca çok ciddiye alırız, doktordan çıkmayız. Ama hastalanmadan gitmek gerekiyor. Bir rutin kontrolün aslında hepimize çok faydası var. Büyük problemlerin oluşmasını engelleyecek, daha küçük problemleri daha kolay tedavi edeceğiz böylelikle. Üstelik korumak, tedavi etmekten daha kolay aslında. Daha kolay, daha ucuz, Evet. daha az ağrılı. Evet. Her türlü çok kolay. Peki hocam, koyu renkteki diş etlerini açık renkteki sağlıklı diş eti pembe tonlarına dönüştürebiliyor muyuz? Dönüştürüyoruz, çok da kolay ve çok da keyifli oluyor. Bunu lazerle, kapalı cerrahilerle yapıyoruz. Tek seansta oluyor. Temelde yaptığımız şey diş etinin rengi, ya kişi çok sigara içtiği için ten rengi koyudur, genetik diş eti rengi koyudur veya sigara içtiği için diş etleri oksijensiz kalmıştır, siyonize olmuştur. O yüzden morarmıştır. Tek seansta biz bunu lazerle soyma işlemi yapıyoruz. Bir 45-50 dakika sonra hasta gerçekten diş etinin pembe olduğunu görüyor. Hatta birçok hastaya bu inanılmaz geliyor. O yüzden biz birkaç diş etini tedavi ettikten sonra mor renkten pembeye dönüşü mutlaka hastamıza hemen bir ayna verip gösteririz ki İnanamadığı şeyi ağzında gördüğünde Kalıcı bir etkidir değil mi bu? Kesinlikle kalıcı. Ama şu var tabii ki, mesela hastanın sigara içmeye, ağır sigara içmeye devam etmemesi gerekiyor. Yani biz günde 1-2 paket sigara içiyorsak eğer bizim diş etlerimiz mecbur oksijensiz kalacak ve mecbur bu tekrar moraracak. Ya da sigara içen bir kişi tekrar sigaraya başlamazsa eğer bütün vücudu 4-5 yıl sonra sanki sigara içmemiş gibi tekrar o eski sağlıklı haline dönebiliyor. Dolayısıyla evet biz bir tedaviyi yapıyoruz ama o tedavinin kalıcılığı
hastamızın bu tedaviye ve sonuçlarına sahip çıkmasıyla verdiği önemle çok ilişkili. Hocam peki son dönemlerde elektronik sigara çok çıktı. Bu elektronik sigara diğer sigaradan daha mı zararlı? Maalesef daha zararlı gerçekten. Elektronik sigara içildiğinde sanki daha az zararlıymış gibi dozu artıyor. Tabii elektronik sigara ile ilgili bilimsel çalışmaların sayısı normal sigaraya göre daha az çünkü sonuçta daha yeni bir alışkanlık. Ama kesinlikle yine akciğerlerde fibrozise sebep oluyor. Yani akciğer dokusunun kanlanması azalıyor ve akciğerlerimiz çok daha kolay hastalanabiliyor. Dolayısıyla ne normal sigarayı tavsiye ediyoruz ama elektronik sigarayı hiç tavsiye etmiyoruz. İlginç bir şekilde çok renkli de yapıldı. Artık küçük yaş grupları bile heves ediyorlar artık. Tabii Hani çok- çünkü sigara içmek Evet. yasak ama elektronik sigara ile Evet. ilgili kapalı mekanlarda Evet, ben bir sıkıntı bilmiyorum var. yasak içiliyor. var mı yok mu daha masummuş gibi aktarılıyor. Evet. Bu tatlandırıcılar için de öyledir. Yani tatlandırıcının içinde de kimyasal içerikler fazla olduğu için tatlandırıcı tüketeceğinize şeker tüketin veya bu aynı şey diyet ürünleri için de söyleniyor. Hepimiz diyet ürünü tükettiğimizde daha fazla miktarda tüketiyoruz çünkü kalorisi daha az diye düşünüyoruz. Elektronik sigara için de öyle. Ya nasıl olsa zararlı değil deyip normalde tüketmeyeceğiniz kadar belki de sigara içiyor olacaksınız. O yüzden evet sigaranın her türlüsünden lütfen uzak duralım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkürler. Ağzınıza Sizlerle sağlık. Sizlerle sohbet her zaman çok Çok keyifli. teşekkürler. 8'e Sağlık'ta bugünkü konuğumuz diş hekimi Sevinç Karahanoğlu'ydu. Kendisiyle diş eti sağlığı hakkında konuştuk. 8'e Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.